Evet dostlar, bir sen sor, biz cevaplayalım. Programına daha hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi e, arkadaşımız, dostumuz, danışanımız Mesut karşı tarafta. Yine kafasına göre birkaç soru biriktirmiş, arkadaşlarından, danışanlarından almış. Biz de elimizden geldiği kadar onu yanıtlamaya çalışacağız. Merhaba Mesut, Merhaba Şahin Usta, nasılsın? teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, iyiyim. Bugünkü konu olarak genelde insanların varoluşla ilgili çok konu soruları vardı. Son zamanlarda arkadaşlarımla sohbetlerde de bu ortaya çıktı. Ve bununla ilgili aslında konuyu varoluş, kainat, evren, biz yani bunun neresindeyiz? Bununla ilgili sorularım olacaktır. Hazır isen tabii. Tabii ki, tabii ki. Buyur lütfen. Şimdi felsefi alanda da hep sorgulamalar oluyor ya işte tarihe baktığımız zaman insanlık hayatında veya diğer kültürlerde de aslında bir sürü kitap var. Kitapları belli bir yere kadar okuyorsun, belli bir tatmin alıyorsun ama aslında içsel soruları tam olarak cevap alamıyorsun. Farklı farklı. Benim merak ettiğim şudur. Yani kainat, evren. Ya bunları kim yarattı? Yani biz neden geldik bu dünyaya? Bizim görevimiz mi var? Yani ne bileyim bize atfedilen bir sorumluluk mu var? Bir rol mü var? Nedir yani merak ediyorum. Bu genel oldu ama konu aslında bugünkü programın konusu bu usta. Yani ben kimim yani? Niçin geldim? Niye bu hayatta geldim? Ve nereye gideceğim? Olay bu. Şimdi bu öyle bir paradoks bir soru ki e, madalyonun iki yüzü gibi. Hem anlatması çok kolay hem de aynı zamanda çok zor bir konu. Çünkü insanlığın alıştığı ya da bildiği ya da inandığı bir sistem var. Bu sistemin dışında birisi cevap verdiği zaman tepki çok büyük olur. Ama e, ben her şeye rağmen e, anlatmaya çalışayım. Benim acizane bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım müsaade edersen. Şimdi şöyle, eee, her şeyin, her şey bir yaradana aittir. Yani her şey Allah'tır. Biz Türkçe olarak biz ya da bizim dinimizin ya da bizlerin inandığı tarzda bir şey anlatmaya çalışayım sana söyle. Her şey Allah'tır. Onun dışında, yaradanın dışında bir şey yoktur. Yani senin kainat dediğin, öbürünün evren dediği, öbürünün gezegenler dediği, öbürünün dünya dediği her şey eee, yaradandır. Ve onun dışında olan hiçbir şey yoktur. Her şey onun içindedir. Her şey ondadır. Senin yaşadığın yerde, sen de, hepiniz de eee osunuz ve onun bir parçasısınız. Bütün kainat, bütün varlıklar. Şimdi bunu ne kadar anlayışla karşılarsınız ama ben söylemeye çalışacağım. Yaradan düşünür, düşündü, öyle söyleyeyim, düşünür değil, düşündü, evreni oluşturdu. Düşündü, gezegenleri oluşturdu. Düşündü, dünyaları oluşturdu. Düşündü, eee, ışık sistemlerini, güneş sistemlerini oluşturdu. Ve düşündü, canlıları oluşturdu. İlk önce eee, kendisinden olan ruhun parçalarını, ruhunu taşlara verdi, kayalara verdi, toprağa verdi. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yani taşların, kayaların da mı ruhu var usta? Tabii ki her şeyin ruhu var. Hepsi bir bütünse ve bu bütünün de her yerde ruhu var. Anladım. Lütfen devam edelim. Evet. Ondan sonra baktı ki taş kaya
ya da işte hani öyle diye hitap ediyoruz. Taşta bir, kayada bir, ama farklı modellerde olduğu için istediğini veremedi. Beklentisini karşılayamadılar. Çünkü hareket edemediler. Duygularını dile getiremediler. Bazı şeyleri yapamadılar ya da yaşayamadılar. Bu sefer de tuttu, bitkileri yarattı. Yaradan. Kainatta bitkiler oluştu ve milyonlarca çeşit bitki oluştu. Ki hala var. Burada da bir zaman sonra istediğine ulaşamadı. Çünkü bitkiler de rüzgarın sayesinde etkilenip e, birbirlerine polenlerini atıp çiftleşebildiler ya da konuşabildiler, ama yine yeterli değildi. Bunun üstüne tuttu, hayvanları yarattı. Oradan bir yola çıktı. Onları denedi. Hayvanları yarattı. Hayvanlar da kısmen istediğini verdiler. Yaşadıklarından, yaptıklarından, birbirlerinden parçalarından. Hepsinin toplamından insanı yarattı. Hepsinin toplamından insanı yarattı. İnsan kainatta olmuş veyahut da yaratılmış en yüce varlıktır. Bizler insan olarak yürüyebilen, hareket edebilen, düşünebilen, konuşabilen, duygularımızı en yüksek seviyede yaşayabilen birer canlı olduk. Biz Yaradan'ın yarattığı en yüce varlıklarız. En üstün varlıklarız. Bizim dünyaya geliş sebebimiz, bizlerin doğma sebebi, tek bir sebebimiz var. Yaşamak için. Deneyimlemek için. Çünkü yerin göğün sahibi olan Yaradan ne kadar da her şeyin sahibi olsa da bizler olmadan duygularımızın, yaşadığımız duygular ya da duyguların sonucunu e, anlayamazdı. Bizler direkt ona bağlı olduğumuz için, merkeze bağlı olduğumuz için, Yaradan'a bağlı olduğumuz için bu süreç içerisinde burada yaşadığımız acılar, mutluluklar, seks, en güzel şeyler, en acı şeyler, bütün hepsiyle beraber, bu yaşadığımız duygularla beraber Yaradan'a aktarıyoruz. Ve o da bizimle beraber bu duygunun ne anlama geldiğini söylüyor. Ya da söylüyor demeyeyim, hissediyor ya da anlıyor. Bu şekilde de Yaradan daha çok genişliyor. Daha çok algılıyor. Hani İnsanoğlunun çok bu, özür dilerim. Çok özür dilerim usta. Bölüyorum. Yani bizim bütün deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, duygularımızı Yaradan algılıyor ve yani ne fayda sağlıyor, yani ona ne şekilde bir fayda sağlıyor bu? şimdi şöyle söyleyeyim ya, biraz daha abartıp biraz daha terbiyesizleşip diyeyim. Çünkü niye terbiyesizleşip diyorum? Çünkü çoğu insana göre benim söylediğim şeylerin çoğu absürt. Absürt, yani insan rahat etmez ya da kabullenemez. Zor bir şey. Ama şöyle söyleyeyim. Kainatta hiçbir varlık olmasa, hiç kimse olmasa, hiçbir şey olmasa, Allah Allah olduğunu nereden bilecek? Yani bilemez. Anladım. İnsanoğlu, canlılar ya da hayvanlar ya da bitkiler, bütün bitkiler, hani der ki mesela İslamiyet der ki bitkiler dahi
Allah'a secde eder, dua eder. Hayvanlar Allah'a dua eder. Onların söyleyiş tarzında değil de biraz daha farklı işliyor o işlev ama doğrudur yani mantıken doğru. Ve niye? Çünkü biz hepimiz oyuz ve o biz. Biz onsuz o da bizsiz olamaz. Biz bütünüz, biz her şeyiz. Çünkü Allah ya da Yaradan sen sen onun eli kolusun. Sen onun yüreğisin, sen onun duygularısın. Hani çoğu dini kitaplar der ki Yaradan'ı görmek istiyorsan aynaya bak. Çünkü o senin içinde. O sensin. Biz o bütünle beraber, o Yaradan'la beraber burada yaşıyoruz. Burada kendimizi ifade ediyoruz, anlatıyoruz, yaşadığımızı belli ediyoruz. Yani bir nevi burada deneyimliyoruz, bizim deneyimlediklerimizi o da bizimle beraber e, hissediyor. Ama burada yine bir paradoks var. Mesela burada yine bir olay var. Ben anlatırken o sanki farklı bir yerde oturuyormuş gibi anlatıyorum. Değil işte. Burada mantığın almadığı şey biz bütünüz. Yani biz onun dışında değiliz. O bizim dışımızda değil. Biz hepimiz tek bir parçayız. Bunu anlamak ya da bunu idrak etmek çok zor bir şey. Ama gerçek bu. Biz bütünüz. Biz bir tekiz. Yani o bizim dışımızda bir yerde durup da biz burada bunu yaşadığımız zaman bizim kablomuz ona takılı değil yani. Bizden ona e, aktarılsın ya da iletilsin öyle bir şey değil. Biz bir bütünüz. Sen yaşarken o da seninle birlikte yaşıyor. Yani benim kelimem hala anlatırken ikinci bir kişi olarak anlatıyorum. Mecburen çünkü anlatım bunun başka bir açıklama şeyi yok. Anlatımı yok. Bu bir tek bir şey. Yani biz yani deneyimlediğimiz her şeyi o da deneyimliyor. Yani biz içimizde yani o zaman benim Ya sen taştan olsun. yani Yani benim bunun bu tek durum açıklaması bu. taş da o, toprak da o, ağaç da Tabii o, ki, tabii ki her şey o. her şey o. Her şey o. O istediğin din kitabını oku, istediğin yeri oku. Onun dışında hiçbir yani gerçek derinlikte okuyacak olursan onun dışında hiçbir şey yoktur. Her şeyin sahibi, yerin göğün her şeyin sahibi odur ve onun dışında bir başka dünya yoktur ya da bir başka kainat yoktur yani hep o. Yani çok dar bir mantık olarak şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yani bu e, hakaret gibi sayılmasın ama e, bir kazana su doldu. Hepsi o sudur yani. Yani onun dışında bir şey yok. Hepsi o. Yani onun içinden, o suyun içinden, o kazanın içinden bir damla su al, dışarıya damlat. Onun DNA'sıyla o kazandaki suyun DNA'sı aynıdır. Doğru mu? Olur tabii çünkü kazandan alıyorsun. Evet. Değil mi? Yani bu da aynı. Yani onun DNA'sıyla bizim DNA'mız aynı. Biz bir tümüz, biz bir parçayız. Yani bu kazanın dışına çıkmış olmamız ya da başka bir tarlada oynamamız bunu değiştirmez. Biz buyuz, biz bu bütünüz. Tek sorun bizim bunu asırlardır bu dünyaya geldikçe her rekarnasyon olup bu dünyaya geldikçe bunu unutmamız, bize unutturulmuş olması.
bizim kim olduğumuzu unutturulmuş olması. Ki bir şey soracağım usta. Enkarne olduğumuzu, yani geçmiş hayatlarımızın olduğu söylüyorsun. Ha, biz yani kim unutturuyor bunu bize? Yani ya da neden unutuyoruz? Biz mi unutmak istiyoruz, yoksa bilerek, Hayır, bilinçli bir şekilde mi unutturuluyor? şimdi burada dinlere saldırmak gibi bir şey olacak. Haşa. Ben hiçbir dine karşı değilim. Kimse beni yanlış anlamasın lütfen. Herkes kendi hayatını, herkes kendi inancını kendisi görsün, karşılasın. Ama e, şimdi şöyle söyleyeyim. Dünya kurulup biz insanoğlu hani taş olduk, ot olduk. Yani bitki, ot derken bitki kastediyorum. Ot olduk, bitki olduk, ondan sonra hayvan olduk, ondan sonra insan olduk ya. İnsan olduktan sonra düşünmeye başladığımızdan andan itibaren bize eee, biz aramızda oynarken, öyle söyleyeyim, biz o zamanlar oynuyorduk, aramızda birbirimizle oynuyorduk, şakalaşıyorduk. Biz aramızda oynarken birisi bir diğerini ister istemez öldürdü. Bu ana kadar biz ölümün ne olduğunu bilmiyorduk. Ölüm diye bir kavram yoktu. Hatta yani eski Tevrat'ı falan okuyacak olursanız oradaki peygamberler falan 1000 sene, 1500 sene yaşayanlar vardır. Anlatılan 950 sene, yanlış hatırlamıyorsam Nuh'tu. Nuh peygamber yaşamıştı falan. Yani o kadar uzun yaşıyorlardı, daha da uzun yaşıyorduk. Yani öyle ölüm kavramı diye bir kavram yoktu. Biz gelmiştik, burada oynuyorduk kafamıza göre. Yani dünyada yaşıyorduk ama bu bizim için oyun bahçesiydi. Oynuyorduk. O arada bir tanesi bir diğeriyle şakalaşırken ister istemez diğerini öldürdü, yaraladı ve öldü karşıdaki. Yani daha doğrusu beden öldü, kendisi ölmüyor tabii. Hiçbir zaman ruh ölmez. Beden öldü ve ruh çıktı gitti. O an, o saniyede korku dünyaya salındı. Ve o an anladık ki biz ölebiliriz. Tabii o an tabii içimizdeki bazı uyanıklar başladılar insanlara hükmetmeye. Bununla birlikte dinler çıkartıldı. İnsanlar sınırlanmaya başlandı. İnsanlar sınırlandıkça insanlara hükmedilmeye başlandı. Ne kadar hükmedersen o kadar çok ezebilirsin oldu. Tabii işte savaşlar çıktı, bilmem neler çıktı ama buradaki esas dinlerin başlangıcı ya da dinlerin amacı insanları, hani o dönemden sonra ki insanların kontrol altında tutabilmekti. İlk başlarda amaç buydu. Hani kalma, hırsızlık yapma, zina yapma, işte şunu yapma, bunu yapma. Bunların hepsinin amacı bir diğerine zarar vermemesi için konulmuş kurallardı. Amaç burada buydu yani. Ama biz ne yaptık? Her zamanki gibi akıllı insanoğlu tuttuk, bir diğerini nasıl ezebiliriz, nasıl hükmedebiliriz, nasıl zarar verebiliriz? Sonra kendi suçlarımızı bastırabilmek için şeytanı çıkarttık, cinleri çıkarttık, onların suçu, onlar yaptı. Sürekli biz değil bir başkaları suçlu duruma düştük. Başkalarını suçladık, başkalarını cezalandırdık. Anladım usta. Yani o korkuyla birlikte bunlar oluştu. Peki, e, ben bu Mesut, özür dilerim. Sorunu sormadan bir şey söylemek istiyorum müsaade edersen. lütfen. Her şeyin, her şeyin anası korkudur. Her şeyin arkasında korku vardır. Maddi kayıp korkusu, karını kaybetme, kocanı kaybetme korkusu, parasız kalma korkusu, işsizlik kalma korkusu. Bunun yüzünden, bu korku yüzünden ölme korkusu, yaralanma korkusu, her şeyin arkasında, her şeyin ama arkasında korku vardır. Şöyle insan otursun bir kendi kendine meditasyon yapsın, bir düşünsün.
Panik dediği şeyin arkasında nedir? Arkasındaki şey nedir? Korkudur. Adam multimilyarder. Dünyanın belki yarısı ona ait. Ama git sor, kaybetme korkusu vardır. Ya zaten dünya senin, kaybedecek neyin var ki kardeşim? Hatların, yatların, katların, otellerin var da var. Ama hayır, hala o korku vardır. Hala rahat uyuyamaz, hala bir panik içinde yatar. Her şeyin arkasında. Anladım O usta. yüzden de insanlar sürekli olarak biriktirirler, saklarlar, yalan söylerler. Hep korkudan dolayı. Kaybetme korkusu en büyük korkulardan bir tanesidir mesela. Maddi, manevi, karı, koca, aşk, çocuk hepsi. Ama ki insan ne zaman anlar? Burası bir oyun bahçesidir. Buraya oynamaya gelmişsindir. O zaman bütün korkular ortadan kalkmaya başlar ve sana da bütün kapılar açılır. Çünkü korku her şeyi blok eder, önünü keser. Şimdi özür dilerim sözünü kestiğim için. Buyur, sorunu sor kardeşim. Teşekkür ederim usta. Anladım. Peki ben bunun buranın neresine, bu kainatın yani ben yani tamam oyun bahçem. Yani ben mi seçtim bu hayatı? Yani mevcut durumda mesela baktığımız zaman genelde arkadaş çevrem hep aynı şey diyor. Ben mi seçtim bu hayatı? Yani ben böyle bir şey istemedim ki. Ben bunu yaşamak istemedim ki. Ben bu hastalığı yaşamak istemedim veya ben boşanmak istemedim ki veya ben işte niye kaza geçirmek isteyeyim? Niye tekerlekli sandalyeye bağlı kalmak isteyeyim? O biraz şey oluyor yani bir mantıklı gelmediği için. Yani bunu ben mi seçtim? Bu nedir bu Evet. hayat? Şimdi Mesut, insanlar, hayvanlar ya da canlılar diyeyim, ben insanlar diye ayırmayayım. E, Bu evrene, bu dünyaya yüzlerce kez, binlerce kez tekrar geliyorlar. Her geldiklerinde de bir başka deneyimi yaşıyorlar. Onun için diyorum, eğer burayı bir tiyatro sahnesi olarak yani görürsen, sahneye çıkmışsın, oyununu oynuyorsun. İşte sen A'sın, öbürü B, rolünü oynuyorsun. Rolün bitince de ne zaman rolün bitiyor? Sen öldüğün zaman. Yani bedenin öldüğü zaman. Kelime yanlış oluyor, kusura bakmayın. Bedenin öldüğü zaman, sen bedeni terk edip eve döndüğün zaman rolün bitmiş oluyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Diğer bir rol için tekrar hazırlık yapıyorsun. Bu sefer Ahmet'tin ya da şimdi Mesut'sun. Bundan önceki hayatında Mişail'din. Ondan önceki hayatında da X birisiydin. Birinde barbar oldun, birinde e, Avrupalı oldun, birinde Türk oldun, birinde Kürt oldun, birinde Çingene oldun. Ama bunlar e, hepsi de bu dünya için tanıtılmış sözler ya da verilmiş ne deniyor ona? Etiketler, makamlar. Aa, sen Türksün, Sıfatlar. sıfatlar pardon. Sen Türksün, sen Almansın, sen aptalsın, sen delisin, sen bilmem. Ama özünde, özünde herkes aynı. Rengiyle, cinsiyle, modeliyle, düşmanıyla, zayıfıyla herkes aynı. Hepimiz birer damlayız. Ve eve döndüğümüz zaman bu bedenleri burada çıkartıp atıp eve döndüğümüz zaman hepimiz bir damlayız ve hepimiz tertemiziz. Onun için de Yaradan'ın katında iyi veya kötü diye bir kavram yok. Cennet, cehennem de bu dünyada. Kimse demesin ki ben cezamı çekmeyeceğim. Çekeceksin kardeşim. Ama burada, gitmeden. Faturayı burada ödeyeceksin. Faturayı burada ödeyeceksin. Ondan sonra öbür tarafa gideceksin. Çoğu kişi tanıyorum ben. Az önce senin söylediğin gibi ben niye buradayım? Niye ben tekerlekli sandalyeye oturuyorum? Ya oturdum ya da niye ben boşandım? Niye ben iflas ettim? Önce bir kendine bir sor.
O neden oluştu? Neden olması gerekiyordu? Örnek, benim bir tane hastam vardı. Bir örnek. Bir Alman bayan yıllar önce bana geldi. Herhalde bundan bir 15 sene önceydi, yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı yukarı bir 15 sene önce. Biz bayanla işte seanslar yaptık. Bilinçaltına indik. MS hastası bir bayan. Bilinçaltına falan indik. Gittik derine. Her gün tabii bu 3-5 hafta sürüyor. Her gün seanslar yapıyoruz. Her gün 1 saat konuşuyoruz falan. Ben bilinçaltına indikçe tabii kadına sorular, bayana sorular soruyorum. En sonunda bir gün dedi ki, hocam dedi, biliyor musunuz dedi bana. Ben dedi çocukken dedi komşumuz kadın dedi bir tekerlekli sandalyeye biniyordu dedi. Ben dedi o zamanlar işte 7-8 yaşlarında bir kız çocuğuyum dedi. He dedim. Çok ilgimi çekti, hoşuma gitti ve ben de ileride bineceğim diye dedim dedi. Ben dedi çok iyi hatırlıyorum dedi o söylediğimi dedi. Ve bugün dedi ben de o tekerlekli sandalyeye biniyorum dedi. Özür dilerim Yani usta, o zaman yani bir şey çok istediğimde ben istemiş olduğum için gerçekleşiyor aslında. ya şimdi yaşadığınız her şey sizin isteğiniz doğrultusunda, kainatın, tabiatın bir kuralı var, bir görevi var. Size hizmet etmek. Kainatın görevi sana hizmet etmek kardeşim. Bunun içinde senin söylediğin, senin dilediğin her şey, hani derler ya, bizim için bir emirdir diye. Senin söylediğin her şey, senin dilediğin her şey kainat için bir emirdir ve bu devreye girer. Sen istediğin an, sen dilediğin an bu devreye girer. O çark o an itibariyle senin için o istikamette dönmeye başlar. Bunun hızlılık derecesi senin ne kadar istediğine bağlı. Senin isteği seviyene bağlı. Ne kadar derinden istiyorsun? Yüzeysel mi istiyorsun? Yıllara mı erteliyorsun? Bazı şeyleri kabullenemiyoruz, bazı şeyleri kaldıramıyoruz ve zamanla bazı şeyler bizim istediğimiz şekilde gelebilmesi için bazı olaylar oluşuyor. Bazı olaylar oluyor, ben detaya inmek istemiyorum. Bazı olaylar oluyor ve bu olay senin istediğin sonucu yaratıyor. O zaman bu durumda içinde bulunduğum durumu ben istediğim için, yani bazı Tabii ki. şeyleri istediğim için gerçekten, yani benim isteğimin, arzumun gücü doğrultusunda tabii gerçekleşiyor bunlar, dediğin gibi. Bazen Sonuça erken bak. olabiliyor. Her zaman sonuça bak. Aradaki olaya değil, yaşanmışlığa değil. Başlangıca bak, bir de sonuca bak. Nedenleri ve sonuçları. Anladım usta. Arada geçen süre önemsiz yani. Arada yaşananlar, arada olan olaylar sadece senin istediğin sonuca ulaşabilmek için hazırlanmış bir sahne. Peki bu durumda ben anladım. Yani benim tercihim, bu bedeni de ben bu durumda seçtim. Dünyaya gelmeden önce yaşamak istediğim Evet, şekliyle. O zaman işimi de ben seçmiş oluyorum. Ya da çocukları da ben seçmiş ve çocuklarım da beni seçmiş oluyor. Yani yaşamak doğrudur. istedikleri deneyim doğrultusunda. Öyle mi? Aynen öyle. Yani şimdi biz buraya gelmeden önce bundan önceki yaşamış olduğumuz deneyimler doğrultusunda yeni bir deneyim yaşamak istiyoruz ya. Burada işte bir A oluyor, bir B oluşuyor. A'nın yaşamamış olduğu bir
gelecek var. B'nin de yaşamamış olduğu bir tecrübe var. Ne oluyor? Bunlarla birlikte çocuklar da diyor ki işte 3-5, 1-2-5, 3-5 çocuğum var. Onlar da diyor ki işte biz de bu deneyimi yaşamak istiyoruz. Boşanmış bir annenin babanın çocukları olmayı veyahut da yaşanmış başka bir olayların olmasını, bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Bunun için taşlar yerine oturtuluyor. Oradan işte A geliyor, hazır bekliyor. B hazır olduğu zaman hazırlanıyor, bekliyor. Ve kişiler, diyorum, birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da ana rahmine düşüyor. Ama gün geliyor, Adana'da, atıyorum yani şimdi kafadan örnek veriyorum. Adana'da bir nedenden dolayı karşılaşılıyor, tanışılıyor, evleniliyor ve çocuklar oluyor. Yani bu kader denilen olay. Ama bir de şimdi şu var. Her kaderi değiştirmek yine kendi elimizde. Ana sıfatlarıyla o kader var. Ama biz bunu değiştirebiliriz. Bu nasıl olur? Kim olduğumuzu hatırlayarak olur. Nereden geldiğimizi hatırlayarak, hakikati hatırlayarak. Mesela çoğu insan gördüğü bazı şeyleri gördüğü halde, bildiği halde görmezlikten gelir. Yine işin içinde korku girer, yine kaybetme korkusu girer, kaybetme duygusu girer. Ve A nedenden, B nedenden dolayı susar. Ama içten kişi oradaki o sıkıntıyı bilir. Ondan sonra da bunu yavaş yavaş dile getirmeye başlar. Kendisiyle, arkadaşıyla, dostuyla, birileriyle konuşarak bunu bir şekilde dile getirir. Ondan sonra işte o kalp dönmeye başlar. Onun istikametinde dönmeye başlar, yürümeye başlar. Anlata. Sonuca, başlangıcı ve sonucu dedim. Aradaki geçen olayı dedim, unut dedim. Anladım Sonuca usta, ulaştırır. anladım. Sonuca ulaştırır Sonuç. seni. Olması gereken olur. Ya kısa zamanda Ama olur senin ya da istediğin uzun olur. zaman. Benim istediğim oluyor. Anladım. Yani kişinin istediği olur yani bu. Peki burada o zaman ben neticede sosyal bir varlığım ve burada yaşadığım zaman çevrem oluyor ve çevrenin de etkisi oluyor. Başka insanların da etkisi oluyor, iş yerinin etkisi oluyor, ailenin etkisi oluyor. Öyle ya da böyle ama neticede dediğin gibi bir şekilde o sonuca varıyorum. Bunu anladım usta. Ben seçtim bu hayatı yani. Doğru mu? Yani ben istedim. Tabii ki kendin istedin, kendin yaşadın. Dediğim gibi yani aslında buraya çok takılmamak gerekiyor. Burası bir yine dediğim gibi bir oyun bahçesi. Oynayacaksın, rolün bittiği zaman, canın sıkıldığı zaman çekip eve gideceksin. Hep öyle yapmadık mı? Saat 9'da 10'a kadar sokaklarda oynadık. Akşam saat 9'da 10'da karanlığı ortalık, her yer simsiyah oldu. Korkmaya başladık. Çektik evimize gittik, değil mi? Böyle oldu. Evet. Ev dediğin Tamam. neresi? Yuvamız neresi? Yani eve dönüş hep evimize işte gideceğiz diyorsun. Neresi orası? Aslına bakarsan yine burada bir olay var. Buranın dışında bir yer yok. Sadece başka boyut var. Yani senin ya da sizlerin anlayacağı tarzda Yaradan'ın katına geri döneceğiz. Yani her şey burada mı oluyor şu an? Burada mı Her şey gerçekleşiyor? burada, her şey burada. Başka bir boyutta, her boyutta başka bir şeyler yaşanıyor. Ama her şey burada. Buranın dışında bir şey yok. Ben niye göremiyorum o zaman? Bu başka bir İnanmadığın yer mi için diye diyeyim. buydu. Az önce Bunu dedim ya, zihnimden kim olduğunu önce bilmen lazım. Kim olduğunu idrak etmen lazım. Kim olduğunu anlaman lazım. Asırlardır sana diyorlar ki sen insansın. Sen kölesin. Sen hiçbir şey yapamazsın. Sen yiyip içip çalışıp
Çoluk çocuk sahibi olup ondan sonra da günü gelince vergini ödeyeceksin, algını ödeyeceksin, her şeyi ödeyeceksin, bitecek. Günü gelince de ölüp gideceksin diyorlar. Sana öğretilen bu. Sen bunu biliyorsun. Bunun dışında bir hayat tanımıyorsun ki. Sen bilmiyorsun ki senin bir üçüncü gözün olduğunu. Şu son yıllarda biraz popüler oldu üçüncü gözün ne olduğu, kalp gözünün ne olduğunu. Bizlere, hepimize yıllarca farklı anlatıldı. Hakikat bize çok çok farklı anlatıldı. O yüzden de biz, ya en basitinden bize Kur'an'dan başka kitap okumak günah dendi ya. Yani öbür din kitapları. Ya sonuçta kitaptır ya. Ne fark eder? Bunun İncil'i de bir, tamam bazı farklılıkları var ama o anlamda değil. İncil'i de bil, Kur'an'ı da bil, Tevrat'ı da bil, Zabur'u da bil. Değil mi? Yani sonuçta hepsi kitap. Ama bize anlatılan böyleydi. Bize bu yasak, bu yasak, bu yasak dendi. Annemiz cahil, babamız cahil. Onlar da anasından, babasından, dedesinden duymuşlar. Bunlar yasak, bunlar yasak. Hani sadece kitap üzerine konuşmuyorum. O aklıma geldiği için söyledim az önce. Sol ayağınla dışarı çıkma, çıkarken sağ ayağınla çık. Tuvalete girerken sol ayakla gir, çıkarken sağ ayakla çık. Duvarın dibine işeme, Çin çarpar. Hep kapının eşiğinde durma, Çin çarpar. Yani hep bu korkularla büyüdük biz. Anladım usta, yani korkular ve şartlanma. Yani bir Yani şekilde şartlandık ve biz buna inanmaz olduk. Korkularımız da büyüdü. Bundan dolayı göremiyoruz. Ama üçüncü gözü açtığımız, yani altıncı çakrayı veyahut da kalp gözü, o zaman biz bunları görebileceğiz, bilebileceğiz ve bunu bildikten sonra bir sonraki enkarnasyon o zaman daha mı farklı oluyor, daha mı bilinçli eğer oluyor? tekamüle erersen ondan sonra gelmek mecburiyetinde kalmazsın. Kamilden kast nedir yani? Ermek yani. Ya da işte Hindistanlılar, Budistler Nirvana diyorlar mesela. Erersen, o seviyeye ulaşırsan, kendini bulursan, senin tabirinle üçüncü gözünü açtın, kalp çakranı açtın, kendi kendinle, ruhunla konuşmaya başladın, kainatı görmeye başladın, hakikati görmeye başladın, kim olduğunu görmeye başladın. Bir Şems gibi, bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi, yani aklıma gelen, atıyorum işte kafamdan bunlardan, bu ermişlerden, hani Türkçe tabir ermiş oluyor herhalde, evet. Evet, O öyle seviyeye oluyorsa. efendim, Aynen, ermiş diye görüyoruz biz onları. Evet. yani o seviye, o tekamüle ulaşırsan ondan sonraki süreçte sen istediğin zaman gelirsin. Anladım usta. Mecburiyetliğin kalmaz. O zaman böyle aslında bayağı konu çok güzel ve uzadı. Aslında bunun bir ikinci bölümünü yapmak istiyorum. Sen de izin verirsen. Çünkü çok daha Tabii ki. farklı sorular çıktı. E, Bunu ben arkadaşlarımla bizim sohbetlerimizde de konuşacağız. E, Çok, yani benim bilmediğim bir sürü şey şu anda öğrendim. Bilhassa korku üzerine, o enerjinin bizi nasıl sardığını, tabii ki kaygılar, korkular bizi ne hale... O zaman hastalıkla da konuşmuştuk, hatırlıyorsan. Korkuların, kaygıların içe atılması, hastalıkların oluşması, Aynen, aynen. bu şekilde. Tamam ustacığım, çok teşekkür ediyorum bu Mesut, söyleşi ben için. teşekkür ederim. Yine bir programın sonuna geldik işte dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi YouTube kanalımızdan bize ulaşabilir, yazabilirsiniz. İmkanımız olduğu sürece, vaktimiz olduğu sürece söz veriyorum size, döneceğim ve yanıtlayacağım sorularınızı elimden geldiği kadar. En güzel günler sizin olması dileğiyle. Hoşça kalın.